Evet hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın. Teşekkürler. İyiyiz. Sizleri sormalı. Sizde ne var ne yok? Vallahi iyi, bizler de iyiyiz. Sağ olun, teşekkür Allah ederiz. iyilik, Nasıl sağlık gidiyor? Her şey versin. yolunda mı? Sağ olun, teşekkürler. İyi şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Yolunda gitmeye çalışıyoruz. İyi yani. İyi. Allah Allah bundan geri iyilik koymasın. sağlıklar versin. Amin Allah amin iyilik cümlesine sağlıklar versin. inşallah. Evet Cümlesine. değerli kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz, size yeniden bir canlı yayınımızdan iyi akşamlar diliyoruz. Gündemimiz yine çok yoğun ve hızlı bir şekilde, ya gündem o kadar çok hızlı değişiyor ki, gündem o kadar çok yoğun ki bizler bile yetişemiyoruz. Programlar yaparken acaba içerikleri nasıl doldurabilirizle ilgili çalışmalarımız sürekli devam ediyor, yoğun. Bugün de yine gündemimizi Fenerbahçe, Trabzonspor, FIFA Başkanı, Dünya Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu açıklamalar, kulüplerimize yani bir tanesi birincilik, Süper Lig, birincilikten olmak üzere diğer 4 tanesi de Süper Lig'den olmak üzere takımlarımıza verilen transfer yasaklarıyla ilgili dolu dolu yine programımız var. Notlarım önümde. İşte Fenerbahçe çekilirse ne olur? Ne gibi kayıplar olur Türk futbolunda veya Fenerbahçe'nin kaybedeceği neler var? Bunlarla ilgili de detaylı konuşacağız. Böyle bir giriş yaptıktan sonra hocam gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar hızlı ilerliyor ki, o kadar çok çabuk değişiyor ki artık futboldan uzaklaşır olduk. Futbol dışında her şeyi konuşur olduk. Yani tamamen spor dışı olaylara yoğunlaşmaya başladık. Ne diyorsun? Yani gelişmeler, senin düşüncelerin neler? Ne olacak? Türk futbolunun hali, sonu ne olacak? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi günler dolu dolu geçiyor. Yani futboldan başka her şeyi konuşur olduk maalesef. Yani sonu nereye kadar varacak, nereye dayanacak bilemiyorum. Yani şu aşamada bilemiyorum. E, Ancak bu son bir bilgiye göre federasyon bir iftar yemeği düzenlemiş. İftar yemeğinde Evet. kulüpleri davet etmiş. İşte herhalde anladığım kadarıyla ortamı yumuşatmaya çalışır gibi öyle bir durum söz konusu. Ancak bu davete pek icabet eden yok gibi. Yani belki birkaç kulüp çıkabilir de diğer kulüplerin çoğunluğu herhalde kabul etmemiş yani. Böyle bir durum söz konusu. Yani ne E, olacak? Biz bu kaosu devam mı ettireceğiz demek istiyorlar. Gitmemek istiyorlar. Yani artık o kendi fikirleri yani Yani kendilerini bu kaos devam etsin. Biz futbol dışı her şeyi konuşalım. Futbol dışı her şey mübah. Biz birleşmeyelim. Yani birlikte el birliği yapmayalım. Türk futbolunu kalkındırmayalım. Bu mudur yani hocam? tabii ki bu değildir. Yani öyle düşünülmesi de mümkün değil. Ancak herkes kendi açısından olaya kendi açısından bakıyor. Kendi gözüyle bakıyor. Yani kendi beyniyle yorumlayarak bakıyor. Tabii herkes kendi şeyinde haklı. Davasında haklı. Yani federasyon da bu arada yani işte bunu biraz herhalde anladığım kadarıyla yumuşatmaya çalışıyor. Bir hal yoluna koymaya çalışıyor falan. Ama hala bir federasyondan bir açıklama yok. İlk Hocam etapta böyle bir federasyon yemek. başkanı ortada yok, ortada. Ortalıklarda Evet, yok yani. maalesef öyle Federasyon, yani. yani Türk futbolunun da bir federasyon başkanı var mı yok mu şu anda belli değil açıkçası. Evet. Yani ne olacak, nasıl gidecek? Açıkçası aldığım bir takım bilgiler var. Önümde notlarım var ama sırayla gideyim istiyorum. Bu arada Bünyamin Şeker beyefendi sağ olsun, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz Sağ Bünyamin Bey. olasın Bünyamin kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandı. Olaylı bir maçtı. Saha içine seyirciler atladı. Seyirciler futbolculara saldırmaya çalıştı. İşte bugün bu maskeli seyircinin yapmış olduğu mahkemede zannedersem veya savcılıkta vermiş olduğu ifade ortaya çıktı. İşte ifadesinde ben Almanya'dan geldim. E, Futbolcuların yapmış oldukları tahriklere dayanamadım ve saha içerisine girdim. Onlara böyle tahrik edici davranışlarda bulunmayın
diye söylemek için girmiştim. Ama bana karşı bir mukavemet söz konusu olunca ben de karşılık verdim. Fakat daha sonrasında üzerime çok fazla futbolcunun geldiğini, beni yere yatırdıklarını, hatta bir tanesinin beni darp ettiğini ve ben şikayetçiyim ondan diyerekten böyle bir ifadesi var. Almanya'dan gelen bir izleyici, Trabzonspor taraftarı bu. Daha sonra Halil Umut Meler'e ciddi anlamda bir tepki var. Neden bu maçı tehir etmedin veya neden edemedin? Yani sen bu maçı tehir etmen gerekirken neden devam ettirdin? Maçın 60. dakikasında bu maçın tehir olması gerekirdi kardeşim diyen bir sürü yorumcu var. Hakemin üstüne şu anda ciddi anlamda baskı var. Artık hakemler, Türk hakemlerinin Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yönetmek istemediklerine dair de bilgiler geliyor hocam. Yani biz Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aman istemiyoruz. Kim yönetirse yönetsin ben istemiyorum diyen hakemler varmış hocam. Ya Yani, zaten Barış Hocam pardon, bu arada zaten bu maça Trabzon Fenerbahçe maçını da Halil Umut Meler istememiş. istememiş. Normalde istememiş yani, ama sanki zoraki verilmiş gibi bir durum söz konusu var burada, yani bu durum ortaya çıkıyor yani. Yani istememesinin nedeni de aslında Fenerbahçe yarı veya final Trabzon vereceklermiş herhalde. Avrupa'da bir yarı final durumu söz konusu. Ondan mütevellit öncelikle istememesi. Bir de Ankara'da bu olaylar oldu. Ankara'daki olaylardan, gergin bir evet, maç evet, olmasın falan gibisinden derken evet. evet hocam. Aynen ondan dolayı istemiyor. İstemediğini belirtmiş ama işte verilince de bir şey diyememiş, yani yapacak bir şey yok yani. Hocam niye şey yapmadı, tatil etmedi? Yani hükmen Tatil etmemesinin nedeni de yani şimdi bu yine olay şeye bağlanıyor. Ankara'daki olaya ve yarı final yönetecek durumu söz konusu olması nedeniyle, yani bu maçı tatil edersem acaba benimle ilgili bir herhangi bir konu söz konusu olabilir mi gibicesinden o şeye, topa girmek istememiş yani. sen bu işi beceremiyorsun, hakemliği beceremiyorsun. Yani Hakemlik sen Ankara'da olay, Trabzon Fenerbahçe maçında olay, bütün yönettiğin maçlarda ülkende olay çıkıyor. Demek ki sen bu işi beceremiyorsun anlamında FIFA tarafından bir düşünce oluşmasın diye zannedersem böyle bir şey oldu. evet. Maçı bir türlü tehir edemedi yani. Aslında normalde sahaya ilk atılan meşalede Tehir tehir etmesi etme lazım, değil mi? hakkı varmış. Yani etmesi gerekirdi, yani edebilirdi de, yani öyle söyleyelim yani. Ama maalesef o şeyi dirayeti gösteremedi yani. Hocam açıkçası ben de şöyle düşünüyorum ya. Yani maçı tehir etse çok daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Yani şimdi diğer olaylara da geleceğim de. Yalnız oralara gelene kadar önce olay Halil Umut Meler'de bittiğini düşünüyorum. Ben şimdi kaç gündür mesela kendim de düşünüyorum. İşte haberleri takip ediyorum. İşte yorumcuları dinliyoruz falan derken ve maç içerisindeki gelişen olayları da üstüne eklediğimizde gerçekten maç tehir olsaydı hiç kimsenin sen bu maçı neden tehir ettin diye düşüneceği olmayacaktı mı diye düşünüyorum. Çünkü Yok, bu tepki sefer yine de şey oldu. olurdu. Yani sen Trabzon tepki koyardı bu defa. evet, Yani 3-0 hükmen olayları niye mağlup sen olma durumu provoke söz ediyorsun? konusu olabileceği için ondan dolayı tepki olurdu, ama kardeşim siz de meşale attınız denirdi. Yani gereken cevap verilirdi. Yani bunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Yani yani. daha önceki dönemlerden örnekler de var zaten hocam. Yani tehir edilen maçlar var. İşte yarıda kalan maçlar var gibi Evet. gibi. Ya bu tip durumlarda, riskli durumlarda en mantıklısı maçı tehir edeceksin. Evet. Hakemleri alacaksın. Oyunculara da diyeceksin ki biz soyunma odasına gidiyoruz. Oyunculara da diyeceksin gidin soyunma odasına. Sonra oradan kararını vereceksin. İşte güvenlik görevlileri artık kim varsa, stat amiri kimler varsa onlara durumu tebliğ edeceksin. Ve ondan sonra tehir etmek de bence en mantıklısıydı ama tabii bu sefer de dediğin gibi Trabzonlular şey gösterecekti, tepki koyacaklardı. Yani ya hocam iki ucu artık sıkıntılı Oklu yani. değnek. Oklu Evet, değnek. aynen iki ucu boklu değnek. Yani nasıl Oklu olacak? değnek. Aynen nasıl olacak, nasıl edecek? Açıkçası
işin içinden çıkılacak gibi bir durum değil yani. Galatasaray sevdalısı iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, Sağ var olasın, olsun. var olasın, eksik olmayasın. Bir beğeni atarsanız teşekkür ederiz, sağ olun. Yayınımızı bir beğenin, bir zahmet. Bizlere destek olun. Hocam Ali Koç istifa etti. Kulüpler Birliği'ne. Kulüpler Birliği'nden istifa etti. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Umarız bundan sonrası için de daha etkili, daha iyi bir başkan gelir diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. 31 Mart'ta seçimler var, yerel seçimler var. Seçimlerden sonra da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceğiyle ilgili bilgiler var. Yani şu anda seçime doğru en azından Ben bir şey söyleyebilir miyim Barış Hocam? Buyur hocam. Yani ben şu anki cezalar gündemde ya, ben cezaların da seçimden önce verileceğini düşünmüyorum. Tabii hiç, Antiparantez bunu da belirteyim yani. şu an seçimden önce bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek. Seçimden sonra sırasıyla işte TFF Başkanı belki de en son istifa eder. İlk başta o istifa etmez. Bütün cezalar oyunculara işte Trabzon'a bütün bu konular kapanır. Ondan sonra da kendisi istifa eder diye de düşünüyorum. Evet. Galatasaray sevdalısı Fenerbahçeli oyunculara verilecek cezalar sonrasında Fenerbahçe ligden çekileceğini açıklayabilir. Bence bu açıklamayı bekliyorlar gibi diye bir yorum yapmış. Valla ben açıkçası Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde ligden çekilebileceğini düşünmüyorum. Tamamen blöf yapıyorlar. Yani ligden çekilmesi demek çok büyük risk demek. Çekilebilir mi? Ben açıkçası blöf yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü çok büyük maddi anlamda da kayıpları olur. Ha şunu söylüyor bu sefer Ali Koç. Maddi kaybı karşılayabilmek için eğer çekilirsek diyor ben diyor başkanlığı bırakmam diyor. Yani o hükümlülük, o sorumluluk bende olur diyor. Bir nevi bu şekilde bir açıklaması da var. Fenerbahçeli futbolculara ceza verilir mi? Bence verilmesi lazım. Ben verilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun kendini gelen bir insana karşı yani dışarıdan gelen bir seyirciye karşı kendini koruyabilirsin. Evet ama koşarak seyircinin üstüne veya herhangi bir seyirciye sen dart niteliğinde bir hamlede bulunamazsın. Yani sen futbolcu olarak bir hamle yaptığın zaman yani o futbolcu ol veya başka birisi ol yani seyirciye seyirci olsa bile kim olursa olsun onu yeltenmeye kalktığı anda darba girer ki senin hele Osterwolde'nin yerde yatan birisine ayağındaki kramponla Allah korusun yani kafasına vuruyorsun sen. Senin ayağında krampon var. Ayakları sivri. Ayaklar yani ayağının altı sivri. Hadi kafasına girdi, kafasına travma geçirdi, bir şey oldu. Bunun hesabını kim ödeyecekti? Yani sen kendini korudun, korumalar araya girdi, etkisiz hale getirdi, bitti. Sen orada daha müdahale etmeyeceksin. Osayi mesela, Osayi gidiyor adama yumruklu koşarak yani bizzat kendisi koşa koşa gidiyor yani. Hani darbeye teşebbüs etmeye gidiyor yani. Bunu yapamazsın. Ha kendini korursun. Adam gelir, kendini korumaya alırsın. Vurmaya mı çalışıyor? Gardını alırsın. Sen de işte o an karşılık verirsin. Ama bu olay çok farklı bir şey. Batshuayi adam koşuyor. Sen döner tekme atıyorsun adama bir de yani. Döner tekmeyle vuruyorsun. Görüntüleri var hocam. Yani Evet. orada döner tekmeyi vururken kendine bir hamle de yok yani. O seyirci tarafından Batshuayi'ye herhangi bir müdahale de yok. Tamamen kendi hür iradesiyle Batshuayi orada döner tekme atıyor Trabzonlu seyirciye. Bunu yapamazsın işte. Hocam oraya gelene kadar da ya tamam sevinmek bizim de hakkımız değil mi diyor Fenerbahçeliler. Evet hakkınız kardeşim ama ya kritik işte yani durum ortam sıkıntılı. O zaman ne yapacaksın? Yani gerek yok. Bak sağ kenarında Mert Hakan ondan sonra kaleci bunlar hep
provoke etmişler hocam. Ya, yani görüntüler var yani. Sürekli olta atıp çekiyor, olta atıp çekiyor. Ya sen futbolcusun. Şovmen değilsin kardeşim. Bunu yapma. Zaten ortam gergin yani. Bunu yaptığın zaman işte bu olaylar oluyor. Trabzon taraftarı kültürel bir yapıya da sahip bir taraftar. Yani nasıl diyeyim? İşte Fenerbahçe taraftarı hep derler ya böyle daha eğitimli, daha bilgili, işte daha oturaklı, daha işte maddi gücü yerinde falan derler ya böyle hep. Ama Trabzon taraftarı öyle değil işte. Trabzon taraftarı daha duygusal, daha kültürel bir taraftar. Yerel bir halk yani. Hani kötülemek anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tez canlı Aidiyet anlamında. duygusu, aidiyet duygusu daha Tabii. fazla. Aidiyet Evet, duygusu daha fazla, tez canlı, evet, reaksiyonları daha fazla. Bu anlamda söylüyorum yani. evet, Gerek yoktu yani. Tamam, evet, sevindin, hemen gir soyunma odasına. Orada ne yapıyorsan yap kendi güvenliğini aldıktan sonra. evet. Ee, Bitti mi Barış Hocam? Evet hocam. Evet, şimdi sizin söylediklerinize ek olarak ben de şunları anlatayım. Şimdi Fenerbahçe'nin yaptığını ne kadar yadırgıyorsak e, Trabzon'da masum değil. Tabii ki. Trabzon'da masum Tabii. değil. Tabii ki. Ya zaten ortalık pimi çekilmiş bomba gibi. Ya Evet. kardeşim yani orada seviniyorlar. Tamam belki söyleniyor yani tam net göremedik ama el gol hareketleri yapıldığından falan bahsediliyor. Yani Hocam futbolcuların görüntüler var ya. tribüne Futbolcuların doğru el gol görüntüleri var hareketleri ya. falan yapıldığı söyleniyor. Yani doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Yani Fenerbahçelilerin yaptığını doğru bulmuyoruz. Ama Trabzon'un taraftarının yaptığını hiç doğru bulmuyoruz. Ya o Sahaya hele şu atlamak ne demek? Sahaya ya girmek ne demek? Maskeyle girmek ne demek kardeşim? Daha düne kadar hangi maçtaydı? Birincilik maçlarından birindeydi. Yanılmıyorsam yine böyle bir sahaya girildi. Bayrak direğiyle kalecinin sırtına vurdular. Bilmem bir şey yaptılar falan. Ya arkadaş yani hangi çağda yaşıyoruz ya? Bayrak direğini almış çekmiş saldırıyor bilmem ne yapıyor. Yüzlerce taraftar sahanın içerisinde falan. Kesinlikle doğru değil. Trabzonspor taraftarının yaptığını ben esefle kınıyorum. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye yapılanı esefle kınıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Sahaya girmek ne demek ya? Hukuk dilinde bir şey vardır. Kavgada kim ilk müdahaleyi yaparsa hatalı demeyeyim ya suçlu demeyeyim de hatalı odur. Mahkeme ona göre karar verir. Sen kardeşim sahaya atlamışsın. O adam da diyecek ki ben kendimi savundum. Aynı yani meskene tecavüz gibi düşün yani hocam haneye tecavüz gibi düşün yani. hocam kendini savunuyor ama yani bir de özellikle seyirciye koşup darp etmeye çalışan futbolcular var yani. Ben onu diyorum. Abicim Mesela şimdi Serdar Aziz, taraftar Serdar sahaya Aziz inmiş. hocam Serdar Aziz mesela bütün takım arkadaşlarını telkin etmeye çalışıyordu. Hani sakin olun, hadi gidelim içeri falan. Hani gerek yok bunlara falan gibisinden. Ama öyle bir 3-4 futbolcu vardı ki bizzat saha içinde yani seyirci kovalayıp seyircilere tekme yumruk atmaya çalışanlar var yani. Ya Ben işte ne dedim Trabzonspor konuşmamın taraftarının ben Trabzonspor taraftarının yaptığını hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Kesinlikle evet. %100 haklısınız yani. Şöyle bir şey var Barış Hocam burada e, taraftar belki cahil olabilir. Belki şeyinden agresif bir bölgesel olarak yapıya sahip olduklarından dolayı böyle bir ateşlenip sahaya atlamış olabilirler. O konuda doğru söylüyorsunuz. Ama futbolcular burada biraz daha duyarlı olmaları gerekirdi. Biraz daha böyle vakur, sakin, böyle biraz daha karşılanması gerekirdi. Orada güvenlik görevlileri veya işte emniyet güçleri neyse onların gelmesi beklenebilirdi veya bu şekilde gelme kardeşim, gelme üzerime. Böyle bir taraftara böyle bir şey yapılabilirdi. Ha geldikten sonra da gerekirse yani vurarak boksör gibi döverek falan niye değil de yani itekleyerek falan bir müdahale yapılabilirdi yani. Hocam Ama maalesef Trabzonsporlu neydi o? Bakasetas mıydı? Evet, Yunan futbolcu vardı biliyorsun.
Onun üzerine seyirci koştu geldi. Bak seyirci koştu geldi. Bakasetas hiç istifini bozmadı. Elini beline koydu böyle. Ta ki adam geldi koştu. Sanki zannedersin ki Bakasetas'ı öldürecek yani böyle. Gidecek onu orada cinayetten, teşebbüsten orada canını alacak gibi koştu koştu geldi. Bakasetas hiç kılını kımıldatmadı ve o arada seyirci de artık nasıl bir psikolojiyle geldiyse orada durdu yani. Hani karşı bir mukavemet göstermedi yani. Anladın mı? Yani Evet. koşarak seyirciye darp etmek. Çünkü bak hocam bir de şöyle bir şey var. Bak futbolcu zinde. Anladın mı? Her gün spor Evet. yapıyor. Zinde, atletik. Anladın mı? Yani şimdi Evet. gelse bir tane futbolcu benim şu anda karşıma beni evirir çevir sabaha kadar döver yani. Niye? Evet. Çünkü adam atletik yani. Adam her gün spor yapıyor. Güçlü, genç, her tarafı Evet. kas dolu. Bu adamla şimdi bu adamın vurduğuyla benim vurduğum bir olur mu? Ben 3 tane vuracağım da o bana bir tane vuracak. Misal yani Şey, örnek yani örnek evet. anlaşılsın diye söylüyorum. Bu Barış, arada çok özür Barış, diliyorum hocam. Çok özür diliyorum. Kadir Tekin yazmış diyor ki Belhanda'nın ağlama hareketine Fenerbahçe taraftarları niye inmedi? Bu da kışkırtma. İyi yayınlar bu arada demiş. Kadir Bey şöyle az önce şunu söyledim. Dedim ki örneklendirme verirken yani yayına hemen bu konulara girmeden önce siz yoktunuz herhalde. Şimdi Trabzonspor taraftarı kültürel bir taraftar. Yani daha hassas, daha duygusal bir Fenerbahçe taraftarı gibi hani deniliyor ya insanlar Fenerbahçe taraftarı daha kültürlü, daha eğitimli, daha oturaklı, nerede ne yapması gerektiğini bilen bir taraftar grubu. Ama Trabzonspor taraftarı öyle değil işte. Yani bunu Trabzonlu arkadaşlar eğer izlerlerse yanlış anlamasınlar. İyi anlam yani şey anlamda söylüyorum. Duygusaldır anlamda söylüyorum yani. Reaksiyonları, tepkileri daha fazla olur yani. Onu demek istiyorum yani. evet. Yani o yüzden Belhanda'nın hareketinde Fenerbahçe taraftarı girmedi içeri yani. Bir olgunluk gösterdi yani. Şimdi Onu bundan demek istiyorum. e, yanılmıyorsam Galatasaray'ın Kadıköy'deki şampiyonluğunda şu an elimde görüntüler var. Bak ekrandan da gösteriyorum. Hocam şey Şöyle yapma yapayım. gösterme. Tamam biliyoruz. Fenerbahçe taraftarının kendi sahasında Kadıköy'de Galatasaray maçında sahaya indikleri görüntüler bunlar. Yani şimdi Var. Hepsi yani var kimse hocam. masum değil. Kusura kalmasın. Kadir Bey'e teşekkür ediyoruz burada. Ben biz diyeyim daha doğrusu burada Fenerbahçe'yi falan şey yapmıyoruz. Tabii canım. Kesinlikle Spor Trabzonspor'u ya. kınıyorum ben. Trabzonspor taraftarını kınıyorum. O Galatasaraylı da olsa sahaya aynı kınıyorum yani. girmesinden dolayı saldırmalarından dolayı kesinlikle kınıyorum. Ama Fenerbahçe'nin de geçmiş yıllarda var. Yani kazan dibin kara, seninki benden kara hesabı e, şey değil yani, doğru değil yani. Onu belirtmek istiyorum. Ya işte bak Kadir Bey diyor ki bu sefer de evet diyor sizi anlıyorum daha hassas ama futbol evrensel. Herkes bir yerde sevinebilir. O zaman sevinebileceğimiz yerleri seçelim ona göre sevinelim. Kadir Bey bak şimdi şöyle bir şey var. O zaman başkanlar susacak. Tamam mı? Başkanlar hem Dursun Başkan'ı söylüyorum hem Ali Başkan için nezdinde söylüyorum. Genel söylüyorum. Veya işte Hasan Arat nezdinde. İşte bugün çıktı Ertuğrul Doğan konuştu. Ertuğrul Doğan'ın ben birazdan basın açıklamasından notlarım var. Onları okuyacağım. Adam neler neler söylüyor diyor yani. Adam her şeyi söylüyor. Şimdi yani Ali Başkan o zaman bundan bilmem kaç zaman önce hepimiz biliyoruz. O zaman AVM'lerde yakalayın bunları. Ağzını gözünü patlatın der gibisinden. İşte gördüğünüz yerde dövün. İşte şunu yapın. Biz gideriz. O zaman federasyonu basarız. İşte TFF'yi basarız. Bilmem ne. Demeyecek bunları yani. Madem eğer evrenselse futbol, evrenselliğin içine bunları da katmamız lazım yani. Bu demeçler, bu açıklamaları verirsen ortalık yıkılır. Beka sorunu demeyeceksin. Dursun Başkan. Sana söylüyorum bunu da. Ya işler nerelere gidiyor? Yok terör örgütleri, yok bilmem ne. Ya kardeşim alın gidin kupanızı ya.
Alın 7 kupanızı, herkes rahatlasın ya. Bölün 2'ye. Evet. İnsanları bu kadar kışkırtmanın, bu kadar galyana getirmenin, sokağa dökmenin, bak yazık, günah. Kolluk kuvvetlerine yazık, ona yazık, buna yazık. Herkesin boşuna zamanı geçiyor yani. Ya futbol bir keyif oyunu ya. Zevk oyunu ya. Biz futbolu gidiyoruz, evde canımız sıkılıyor, tribüne çıkıyoruz, küfür ediyoruz. Orada deşarj oluyoruz yani. İnan Barış hocam, bak bugün Hayret bir şey ya. az önce bir telefon görüşmesi yaptım dedim ya. İnan ben Adnan hocam da izliyor bizi. İyi yayınlar hocalarım. Rahatsızlığımdan dolayı katılan. Hocam çok geçmiş olsun. geçmiş olsun. Seni en yakın zamanda tekrardan sahalarda görmeyi umut ediyoruz. Bekliyoruz hocam. Dikkat et kendine. Evet. Ama bu arada yaşlanıyorsun da bak. Dikkatli ol yani. Kendini koru. Şimdi Barış hocam, ben şeyi diyecektim. Yani bak, bugün bir telefon görüşmesi yaptığımı yayından önce size bahsettim. İnan var ya, ben 7 Nisan'daki Urfa'daki Süper Kupa maçına gitmeyi düşünüyordum. Yani hedefimdeydi Hocam yani. orada güvenlik Niyetliydim. sorunu var. Bak ben sana söyleyeyim. Niyetliydim. Bak, ben de onu anlatacağım. Ben Orada da niyetliydim. güvenlik sorunu var. Açık söylüyorum. Niyetliydim ama bu saatten sonra o maça da gitmiyorum. Vazgeçtim. Yani orada Vazgeçtim, ciddi gitmiyorum. anlamda sorun ve problem çıkabilir yani. Evet. Yani ya arkadaş, ne bileyim yani, Kadir ne Bey, yapacağımızı Kadir şaşırdık Bey, yani. Kadir Bey TFF'nin istifa edip İngiltere Ligi'ndeki kanunları getirelim, o zaman kimse ağzını açmaz demiş. Ya zaten öyle bir kanun aslında normalde, bak normalde kağıt üzerinde yasa ve kanunlar var. Kadir Bey, uygulamada problem var. Uygulamada sorun var. Yani şu an yasanın şeyi aklıma gelmedi. 56'ya kaçtı? Hocam sen aklına gelirse söyleyiver. Yani bu kanunun içerisinde her şey var zaten. Evet. Yetki, her türlü yetki var. Bir kolluk kuvvetlerinin o var, bu var. Ya adam ceza alıyor, taraftar. Başkasının paso ligiyle giriyor içeri. Şimdi bak, kendi paso ligi banlı, giremiyor ama başkasınınkiyle giriyor. Paso lig zaten olaylar çıkmasın, olay çıkaran taraftarları stadyumlardan uzaklaştıralım, stadyumları daha güvenli hale getirelimden dolayı çıkmadı mı? Ama bu da bir çözüm değil. Biz Türk halkı olarak bir defa kendimizi düzeltmemiz lazım. Biz bu sporun, bu futbolun gerçek anlamda ne ifade ettiğini bir defa anlamamız lazım. Ya keyif işi bu iş, zevk işi ya. Ya Avrupa'da izliyoruz. İki rakip takım taraftarları iç içe maç izliyor. Herkes kendi takımının bayrağını sallıyor yan yana. Hocam iç içe herkes ya. Herkes iç içe ya. Kimse kimseye bir şey. Ya keyif hafta sonunda zevk yani. İçiyor, gülüyor, eğleniyor. İşte orası. En son izlediğim Hatayspor Fenerbahçe maçında tribünde hemen yanımızda kavga çıktı. Yani bir kısım Fenerbahçe taraftarı, Hatay taraftarları hep iç içe oturmuşlar ama kimse ne Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyebilir, ne şey, gayri ihtiyari bir pozisyon gereği sevinince ortalık 56 oldu yani. O da ayrı bir konu yani. Maalesef yan yana gelinemiyor yani. Kadir Bey, ligimiz için en hayırlısı bu olur bence demiş. O hani İngiltere'deki kanunlarla ilgili diye düşünüyorum. Evet. Evet. Adnan Bey, Türkiye'de, Adnan Hocam daha doğrusu, Türkiye'de futbola 2-3 yıl ara verilmeli. Mevcut hiçbir takım yöneticisi bir daha yönetime girmemeli demiş. Hocam çok radikal olmaz mı ya? Yani lige ara verilmeli. Şimdi bunun Avrupa'sı var. Rezil olacaksın. Yani niye ara verildi? İşte milli takımı var, osu var. Bu. Yani savaş halindeki ülkelerde bu tarz şeyler olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam senden mi geldi ses? Yanılmıyorsam telefondan bildirim sesi. He. Yoksa telefonun sesi de açık değil aslında da. Özür. Yok ben hani benden mi geldi diye şey yaptım da. Bir an. Evet. Kadir Bey, yasa diyor ki sahaya inen kişiye vurursan futbolcu ceza alır. Nefsi müdafaa olsa bile, ama yabancılarda futbolcu dövse bile sahaya inen kişiye 300 küsür yıl ceza yiyor. Futbolcuya ceza dahi verilmiyor. Ya
Şimdi Şimdi benim dediğime geldi konu Barış evet, Hocam. Hukuk evet. dilinde bir kavram vardır. Söyledim ya, yani ilk müdahaleyi kim yaparsa ceza yani nispeten çoğunluk olarak diyeyim, yani o ilk müdahaleyi yapana verilir. Yani taraftar sahaya iniyorsa yani futbolcular durduk yere onlara vurmadı yani. Adamlar Peki ben bir koşuyor, soru üstüne soruyorum. geliyor. Üstüne Ben bir geliyor soru yani, saldırıyor yani. Ne yapsın tamam. adam? O da ayrı bir konu yani. Ben bir soru soruyorum. Kadir Bey izliyor herhalde bizi şu anda. Evet. Kadir Bey sana soruyorum. Cevap verirsen sevinirim lütfen. Peki Fenerbahçe güvenliği, güvenlik koruması artık müdürü mü artık koruması mı neyse bu adam maskeli taraftarı, holiganı diyorum bak taraftar da demiyorum artık ona. Holiganı aldı yere yatırdı. Etkisiz hale getirdi. O anda o adam bitti. İflas. Yani o adam artık hareket edemiyor. Peki onun üstüne hala koşup Osterwolde ki Osterwolde'ye falan daha vurmadı, etmedi, herhangi bir fiziki teması bile olmadı. Onun üstüne Osterwolde gidip o holigana tekme atması nefsi müdafaa mıdır, suç mudur? Bana lütfen bunu mesaj olarak yazar mısın lütfen? Yani ben buna katılmıyorum. Eğer ki holigan taraftar etkisiz hale getirildiyse orada gördüğün etkisiz halde sen daha ona gitmeyeceksin abicim. Ha bak ne yaptı ondan sonra Egemen? Egemen Korkmaz değil mi? Açıklama yaptı. Eski Trabzonsporlu. Ne dedi? Yerde yatan taraftara vurulduğunu görünce ben dayanamadım. Ben de müdahale ettim dedi. Ondan sonra onu da orada ortalıkta o da araya gitti. Yani o bile araya girdi yani. Ama niye girdiğini söylüyor. Şimdi aklıma geldi birden. Onu da dile getireyim dedim. Yani Egemen Korkmaz bile yerde yatan futbolcuya tekmeyle ya bu adam tekmeyi atan adam da yani kaslı, her gün spor yapan, dinç, dinamik yani vurduğunu yani bir kere vursun vurduğunu devirebilecek güçte bir adam yani. Ve ayakla vuruyorsun. Ve sen ayakla kafaya vuruyorsun. Ayağının Aslında altını kramponlu. aslında Hocam, Barış Hocam, hocam hepsi bak hepsi yanlış. Bak hepsi yanlış. Baştan aşağı hepsi yanlış. Ama benim itirazım etkisiz hale gelen holigan taraftara gidip vurmayacaksın. Ha senin üstüne gelir. Sana işte ha bak bayrak sallayan var ya bayrak sallayan. O bayrak direğini sallayan var ya. Ona her türlü müdahaleyi yapabilirsin. Çünkü sana savuruyor orada. Senin üstüne savuruyor. Ona yapılan müdahaleye karşı değilim bak. Bak izleyenler beni iyi anlasın ne demek istediğimi. Ama Osterwolde'nin, Osayi'nin, Batshuayi'nin yapmış olduğu hareketler %100 ceza teşkil eden hareketler. Çünkü Osayi de gitti koşarak adam yani adam Osayi'yle bir alakası yok yani. Gitti yumruk falan atıyorsun yani. Atma kardeşim. Sen orada o adama müdahale edemezsin. Sahaya inilmesi, su şişeleri atılması. Ya kardeşim suyu veriyorsun şu kapağını aç. Şu kapağı aç öyle ver. vermesin, suda sattırmasınlar. Sattırmasınlar kardeşim. Ya hocam sattırıyorsa da ya aç şu kapağı ya. Aç ver. Önceden hazırla. Önceden hazırla. Maçtan önce. Maç başlamadan önce kolilere koydun kenarda. Aç ağızlarını. Ondan sonra hazır tut. Gelene ver. Madem öyle çok yoğun oluyor. Evet. Adnan hocam sahaya giren holigan etkisiz hale getirildiği andan itibaren hiçbir futbolcu, teknik ekip müdahale edemez. Bu suçtur. Ceza verilmelidir. Hangi takım sporcusu olursa olsun. Adnan hocam ben de onu söylüyorum işte. Etkisiz hale getirdin, bitti. Daha ona müdahale etmeyeceksin. Yani onu söylüyorum. Kadir Bey demiş ki Hollanda'da Trabzonspor'un eski kalecisi arkadan saldıran seyirciyi dövüyor. Ben de kramponu
ayağını çıkartıp çivili ayakkabıyla vuruyor. Maç iptal oluyor. Seyirci 340 yıl ceza alıyor. Kaleci ertelenen maçta oynamaya devam ediyor. Yasanın değişmesi lazım. Onu diyorum. %100 haklısın Kadir Bey işte burada. Yani bunun da değişmesi lazım. Ama benim soruma tam cevap vermemişsin Kadir Bey. Ben diyorum ki etkisiz hale getirilen holigan taraftara, yerde yatan holigan taraftara, Fenerbahçeli Adnan Hocam'ın dediği gibi oyuncu, teknik direktör artık kim varsa ekipten birinin özellikle yine kramponla ayağına ve kafasına etkisiz halde vurulması doğru mu değil mi? Ha, bayrak direğini sallayana her türlü müdahaleyi yap. Çünkü onun diğer tarafı, arka tarafı da sivrik ve kesici. Yani sen orada nefsi müdafaya giriyorsun zaten. Sen orada kendini koruyorsun. Ona her türlü müdahaleyi yap. Ama onu da etkisiz hale getirdin. Yere yatırdın. Bitti. Polis hırsız olsun, adam öldüren olsun, cinayet işlemiş olsun, kim olursa olsun yakaladığı suçluyu yere yatırdığı, kelepçeyi vurduğu anda çevreden hiç kimse dokunamaz. Dokunamaz. Bitmiştir yani. Doğru mu hocam? Doğrudur. Aynen öyle. Bitti. Etkisiz hale gelen kişiye hiçbir bırak futbolcuyu güvenlik güçleri dahi vuramaz yani. Öyle bir durum söz konusu. Ben bunu söylüyorum hocam. İşte etkisiz hale gelen oyuncuya holigan taraftara hiç kimse müdahale edemez. Bitti ya. Ben bunu söylüyorum. Adamın yaptığı zaten kabul edilemez. O apayrı. Yani orada Fenerbahçeli futbolcuların gelen taraftarlara o şekilde tekme yumruk sallamalarıyla haklı hocam, davalarında kendilerini haksız duruma düşürdüler yani. Hocam tekme tokat sallayabilirsin. Adam geliyor senin üstüne, uçmuş geliyor sana vurmaya. Orada kendini savun. O nefsi müdafaa. Ama ben diyorum ki adam etkisiz ya, yerde yatıyor yani. Sen o adama koşarak gidiyorsun, tekme atıyorsun yani. Evet. Ya şimdi gelmiş birisi buradan saçma sapan, hadi yallah sen, az bile yapmıştı, lavukmuştu bilmem ne, saçma sapan konuşuyor işte. Biz ne diyoruz, sen ne diyorsun ya? Yani olacak şeyler değil yani. Anladın mı hocam? Yani Evet. bu kabul edilemez yani. Bunu kabul etmiyorum. Bu yanlış. Evet. Hocam var mı demek istediğim bir şey, toparlamak istediğim bir şey? Yani o sahaya girme konularıyla ilgili yeterince konuştuk. Ben Fenerbahçe'nin ligden çekilmesiyle ilgili ona ayrıca değinecek miyiz? Siz bir iki konuşma yaptınız. Kadir Bey demiş ki sizi linçlemeye gelen bir kişi var. Arkasından da gelenler var. Ben şunu durdurayım yeter bu kadar diye bilir misin diyor. Ya işte tamam. Burada hemfikiriz. O ayrı bir şey. Burada tamamız. Yani aynı düşünceye sahibiz. Ben diyorum ki Kadir Bey, Fenerbahçe güvenlik görevlisi adamı yatırmış. Etkisiz. Ha, bayrak sallayanı tamam, okey. Bayrak sallayanı seninle burada hemfikiriz. Aynı düşüncedeyiz. Ama sen etkisiz yerde yatmış adam koşa koşa gidip o adama tekme atmamalısın. Ya bunu bir de insani olarak düşün hocam. Ya hocam Kadir Bey sana ya farz et ki ya hepimiz insanız. Allah korusun. Adam öldü. Öldü ya, farz edelim öldü adam orada. Allah korusun yani. O darptan dolayı adam öldü. Ya ne olacak? Sen ceza vuran adam Osterwolde diyorum mesela. Ceza yemedi. Hayatı boyunca, hayatının sonuna kadar bu vicdanla nasıl yaşayacaksın ya? Nasıl baş edeceksin? O sahinin yumruk attığı şahıs 2 takla attı yerde. Yani çok kötü düştü.
Yani gerçekten çok güçlü Yani vurdu yani. Allah çok korusun, dediğiniz hocam gibi orada bir beyin kanaması geçirse, bir ölse Allah korusun, veya Osterwold'un tekme attığı, bu yerdeyken vurduğu, yani kalbine, göğsüne bir yere gelse, yani ölse ne olacak? Yani bu gerçekten çok düşünülmeden yapılan bir hareket yani. Fenerbahçe e, yayınımıza katıldı. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Çok haklısın. Bak çok haklısın. Herhalde yayını yeni açtığın için o yüzden tam konulara hakim olamadın. Diyorum ki o bayrak sallayana her türlü müdahale mübah. Orada hemfikiriz. Bayrak sallayana, o özellikle arkası sivri ve kesici onun, o bayrağı sallayana her türlü nefsi müdafaa mübah. Orada hemfikiriz zaten. Onda sıkıntı yok. Osayi ölse ne olacaktı diyor. Ya Osayi'nin ölecek bir ya Osayi de ölse o da sıkıntı. İşte keşke bak bütün buralara gelene kadar keşke Halil Umut Meler 60. dakikada Meşale olayından sonra maçı tehir etseydi. Evet. Etmesi de Ama gerekirdi. etmesi de gerekirdi yani. Evet. Bugün bunlar Kesinlikle etmesi konuşulmazdı yani. gerekirdi yani. Kesinlikle etmesi gerekirdi yani. Madem siz böyle yapıyorsunuz, işte ben de maçı bitiriyorum deyip kimse de itiraz edemezdi. Hiç kimse de söz hakkına sahip değildi yani. Ya silah olmadığını ya silah olsa sahaya girmesine gerek yok. Uzaktan ateş ederdi zaten ya. Sayın Fenerbahçe taraftarı kardeşimize, yorumcumuza çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Ancak Tamam. oraya giren her seyirci, emin olun, üst aramasından geçirerek içeri alınıyor. Yani onda Hocam da bıçak vardı rahat. deniliyor. Bıçak nasıl girmiş? Açıkçası o da enteresan yani. Ya olacak iş Bıçak değil ya. bıçak Lan çıktı mı görmeyen ortaya? şahıslar seyrediyoruz. Bıçak Görüntüler de var sallamış mı Barış Allah Hocam? kardeşim ya. Ya ben net Barış Hocam, var mı hocam ben öyle bir görüntü? görüntü yani şöyle şurada kolunun şurasında böyle kimi yorumcu diyor ki, kimileri diyor ki bu diyor o şimdi isim vermek istemiyorum da o bir marka var. O markanın etiketi diyor. Kimisi Osayi'nin ayağının tarafını gösteriyor. Aşağıda diyor bak düşmüş diyor. Bıçak var falan diyor. Kimisi de diyor ki işte o Ya hayır diyor Barış Hocam, etiket falan diyor. Orada aslında bir şey var. Kargaşa var yani. Barış Hocam, özür diliyorum. Yani şimdi gerçekten diyorum, Fenerbahçeli kardeşimize çok teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı. Çok Ancak güzel yorumlar yapıyor. O statlarda bak, yorumlarla gelin abicim. Yani stat bunları ne konuşalım. Yani hani bir ortada konuşalım yani şey değil. Yani neyse onu Barış Hocam, konuşalım yani. evet. Şimdi bu Fenerbahçeli kardeşimize söylüyorum buradan, yani gerçekten diyorum, statlarda görev yapan birisi olarak söylüyorum. Ben yıllarca statlarda görev yaptım ben yani. Orada bir bıçağın girmesi, yani imkansız demek istemiyorum ama imkansız yani. Öyle bir şey olması mümkün değil yani. Yani bütün üst aramaları yapılıyor. Yani oradaki bırak bıçağı, Arkadaşlar bir beğeni altında demir motivasyonumuz, muhabbetimiz para, doğuşsun bozuk ya. para tabir ettiğimiz demir paraların girmesi, ondan sonra kapalı şişelerin, o 330 milimlik işte yarım litrelik suların kapakları dahi alınıyor yani. O şekilde içeri çakmaklar alınıyor. Yani bıçağın girmesi, ben ihtimal vermiyorum. Öyle bir görüntü de ben yani 2 gündür 3 gündür takip ediyorum. Ben böyle bir görüntüye şahit olmadım. Bıçak konusuna şahit olmadım yani. Ben ihtimal de vermiyorum şahsen yani. Şimdi Şunu ben şöyle açıklayabilir miyim? birkaç mesaj var hocam. Hemen hızlıca Fenerbahçe'de Şu Fenerbahçeli kardeşimizin verdiği mesajı söyleyecektim ben. Çevikuvvet nerede? Hangi Fenerbahçe maçında Çevikuvvet olmamış? Trabzon'da falan gibicesinde. tamam buyur hocam. Ya arkadaşlar, şimdi polis var orada. Çevikuvvet de var. Yani şimdi bazı arama yapılmadı demiş. Devam Ya ediyor. Ben şöyle hocam bir getireyim de hepsine toplu cevap verelim. Ondan sonra şöyle devam etmiş. Yok o değil. Tribündeki fotoğrafı da paylaşıldı o adamın. Elinde kelebek var diye diyor. Sonra ben de yıllardır statlara gidiyorum. Didik didik aranıyoruz ama bu maçta yapılmadı arama. Bozuk para yağdı stada diyor. Buyur hocam. Kadir Bey de peş peşe mesajlar yazıyor. Onları da hemen bir sonrakine cevaplayalım. Şimdi didik didik arandıkları doğru. Bu maçta aranıp aranmadığı, böyle bir maçta ihtimal dahi vermiyorum aranma konusuna. İhtimal dahi vermiyorum. Kesinlikle arama yapılmıştır.
Tribünde gözüküyor, yani o şey diyor, bıçak diyor, tribündeyken de gözüküyor, kelebek bıçak diyor. Ben öyle bir görüntü görmedim. Yani doğrudur, belki de vardır ama nasıl öyle bir şey olmuş, ben ihtimal vermiyorum. Onu kapı girişinden geçirdiğine inanmıyorum ben yani. Ben hiçbir zaman güvenlik görevlilerimize öyle bir ihtimal, Ya yani hocam, zaaf hocam göstereceklerine inanmıyorum. bak, Yani herkes sen görevini güvenlik layıkıyla yapıyor. sen Arkadaşların güvenlik hiçbiri çok özür dilerim. Sen güvenlik görevlilerini bu maç nezdinde suçlamamak adına, yani hani bir hataların olmadığını belirtmeye çalışıyorsun ama malum bu tip durumlarda, bu tip maçlarda önceden de organize edilebilir bu işler. Yani polisin görmediği Barış Hocam, bunu 3-4 stat, 2 hafta önce konuştuk. Bu bozuk paraların nasıl içeri girdiğini bahsettik. Yani hocam şimdi biliyorsun, önceden çok özür dilerim. meşalelerin falan işte veya su şişelerin falan önceden içeri sokulmuş olabilir. Bilemiyoruz yani onları. Koridorlarda, şeylerde, büfe kısımlarında muhafaza etmiş olabilirler yani. Onları bilemiyoruz yani. Şöyle, şöyle biliyorsun ki maçlardan önce pankartlar asılmak için taraftar gruplarının tayin ettiği diyeyim artık veya yetkilendirdiği kişiler o pankartları asmak için statlara girerler. O sırada da işte, çünkü biz de şeyiz yani, taraftarız yani. Biz de tribün çocuğuyuz. Biz de biliyoruz. O dönemleri çok iyi bilirim yani ben de gençken. O şeylerde pankartları asmaya girdiğinde artık orada her şeyi yaptın. Yani içeri bıçak mı alırsın, silah mı alırsın, işte meşale mi alırsın? Çünkü o pankartların arasına sararsın onları. Onu kim açıp da sana orada koskoca pankartı Yok aç? hocam, yok. Hayır, hayır. Anladın Kesinlikle mı? hayır. Ha yani e, o tarz şeyler olmuş olabilir. Yani hani ben hepten şey demiyorum. Güvenlik güçlerinin bununla alakası yok zaten. Güvenlik güçlerin zaten maçta güvenlik güçlerinin olmaması da bir enteresan. Yani özel Maçta. güvenlik, sen özel güvenliği koymuşsun oraya. Özel güvenlik bu adam parayla yani hani 3 lira 5 lira o gün para kazanayım diye belki de mahalleden çocukluk arkadaşı yanında oturuyor. Sal beni, bırak beni diyor. Bırak lan diyor, gidiyorum ben diyor. Anladın mı? Koşuyor şeyin içine, sahanın içine. Yani böyle şeyler de olabilir yani. Hani şehir takımı ne de olsa. Şehir hepsi birbirini tanıyanlar da vardır belki de orada yani. Tabii ki canım, yani oradaki güvenlikçilerin hepsi o şehrin Abi canım insanı yani. yani neticede, Evet. yani şimdi onlar ekmeği için orada görev yapıyor şey olarak yani, Yani onların parasını kim veriyor? Kulüp veriyor. Kulüp abi veriyor. kulüp veriyor Ama nihayetinde yani. Ya bir de polis kadınlar devlet adına falan da görev var. yapıyor yani. Evet. Kadınlar var orada. Kadın ne yapsın? Kime gücü yetecek yani? Kadın hani çıksa birisi omuz atıverse, bırak vurmayı falan geçtim yani. Çekil lan dese, omuz atsa zaten ağzı burnu dağılacak kadının yani. Hani anladın mı demek istedim? Kadir Bey yazmış yine, böyle kritik bir maçta neden arama yapılmadı? Çakmak, bozuk para, havai fişek. İşte onu anlattım Kadir Bey. Yani Yani olabilir. anlatıyoruz. Nasıl arama yapılmadı ya? Hayret bir şey, ben Meşale nasıl anlamıyorum ya. girdi? Havai fişek Yani nasıl girdi? Bozuk para, meşaleyin çakmak. abicim, Arama Kadir yapıldıysa o kardeşim, zaman kasıtlı olarak bilerek sokulduğu maddeler demiş. Ben şöyle Kadir, Kadir hızlıca bir okuyayım. kardeşim, Kadir kardeşim, özür diliyorum Barış Hocam, bir saniye. Kadir kardeşim, özellikle belirtmek istiyorum. Kimseyi zan altında bırakacak yorumlar yapmayın lütfen. Yani oradaki güvenlik görevlilerimiz, oradaki arama yapan arkadaşlarımız, e, emin olun, maç akşam kaçta başladı? 8'den mi başladı? 8.30'dan başladı. Neyse, e, emin olun en az saat 10'da, en az saat 10'da, daha öncesini söylemiyorum, orada görev alıyorlar. Yani onların öyle bir yani ihmalleri söz konusu olamaz. Onlar da insan, onları da zan altında bırakmayalım. Lütfen rica ediyoruz. Oradaki güvenlik görevlilerimizi zan altında bırakmayın. Eğer ki Barış Hocam, özür diliyorum. Daha önceki programlarımızda bunu konuştuk. Eğer ki oraya bir yani meşaleydi, işte bozuk para, ihtimal vermiyorum. Bozuk parayı sokacaklarına veya bozuk parayı soktular da herkese tek tek dağıttılar mı? Ondan sonra veya işte ne bileyim çakmakla herkese tek tek dağıttılar mı? Alın bunları fırlatırsınız mı Hocam dediler. bu konuyla ilgili bir tane şey var. İngiltere'de bir tane güvenlik görevlisi Mümkün değil ya. Öyle bir şey ihtimal. seyircileri arıyor bir tanesi. Adam artık yılmış, bıkmış, tamam mı? Şöyle yapıyor adam. Önüne gelene geç.
Aramıyor bile yani dokunmuyor bile. Ya tamam Böyle o, mi o aradılar acaba yani? yani o yorgunluktan falan zaman zaman oluyor ama yani öyle bir şey olması da mümkün değil. Yani güvenlik görevlileri görevini layıkıyla yapar. Ben ondan eminim yani. Hiç Hocam onda demiş ki Fenerbahçe bak hocam her maç maç bitimine yakın tribünler önüne kaslı polisler gelir. Hele ki bu maçta kalkanları ile yedek kulübeleri korunur. Neredeydiler? Hiç göremedik demiş. Barış hocam Hocam benim bir saniye. Çok özür dilerim. Devamını okuyayım. Yani mesajların hepsini okuyayım sen cevapla. Birkaç mesajı var çünkü. Bu maçta TÜKVA astı pankartı. Videosunu da yayınladılar. O zaman onlara da sormak lazım. Bak çok güzel. O zaman soracağız. TÜKVA'ya da soracağız. Kardeşim bu işin sorumlularında sen de mi varsın diye hesap sorulması lazım. Çünkü bu da bir ihtimal. ya Benim Barış söylediğim. hocam şey altından şey aranmasın ya. Lütfen rica Hocam ediyorum ya. o O suçlu nereden değil, bu çıktı suçlu yani? değil. Kafasına bozuk para yiyen Livakovic mi Tamam. suçlu? Tamam ben Oo. anlatacağım şimdi. Bunu Bu daha hocam 2 bir hafta. saniye. Tamam dur bir saniye. Şimdi Fenerbahçe'nin mesajı bitti. Buyur hocam. Evet. Ya şimdi mesajlar arka arkaya birikince nereden hangisinden başlayayım? Bozuk paradan başlayayım Buyur öncelikle. hocam. Bozuk paranın içeri nasıl sokulduğunu biz bunu defalarca konuştuk. Arkadaşlar bir beğeni atıp atın. Hem motivasyonumuz hem de muhabbetimiz bol olsun bir zahmet be. Şimdi bozuk paranın nasıl içeri girdiğinden bahsettik. Arkadaşlar stada hep giriyoruz diyorsunuz. Girerken üst araması yapıldığı noktada kapı girişindeki şeylerin bariyer demiyorum şeylerin kapı girişlerindeki o dönen şeylerin hemen olduğu yerde üst araması yapılan noktada bakın orada karton kutular vardır. Karton kutuların içi işte demir para, çakmak, bilmem şey böyle sert cisim tarzı şeyler, su şişesi kapakları falan doludur yani orası. İçeri kesinlikle almazlar. Şimdi o bozuk paranın nasıl girdiğini daha önce bahsettik. Siz gidiyorsunuz oradaki büfeden alışveriş yapıyorsunuz. Kağıt E, parayla. kağıt parayla alışveriş yapıyor. 100 lira veriyorsunuz. 63 lira tutuyor. 17 37 lira bozuk para verecek sana. E, şey de yok. Yani icabında 5 liralık kağıt da yok. Hepsine demir para veriyor. Demir para 7 veriyor. lira demir para veriyor. 30 lira da normal kağıt para veriyor. Demir paraların girmesi bu şekilde. Oradaki lütfen güvenlik görevlilerine suçlayıcı şeylerde bulunmayalım. Onun haricinde çevik kuvvet niçin yok diyor orada onu anlatayım. Daha düne kadar statlarda polis istemiyoruz, polis dışarı diye yuhlayanlar, polisi dışarı çıkartanlar asıl sorumluları bu hale gelmesindeki neden olanların baş sorumluları işte o polisi yuhlayanlar. Polis tribünde önüne duruyordu. Tribünün önünde şerit şeklinde tek hizada duruyorlardı. Hepsini yuhluyorlardı. Polise şişe atıyorlardı. Aşağı inemiyorlar çünkü kavga çıkartamıyorlar. Ondan sonra polis işin söz konusu değil. Polis çekilir tamam der ya daha iyidir. Çeker bir tarafa durur yani. Veya tribünlerde şey vardı daha önce tel örgü vardı. Tel örgüleri de kaldırdılar. Dediler ya işte burası işte cezaevi mi bilmem şudur budur falan niye diye. Alın size neticeleri. Tamam kimseyi biz cezaevine sokmuyoruz veya kimse cezaevinde kalsın istemiyoruz yani. Tamam siz de edebinizle maç izleyin. Atlamayın tribünden aşağıya. Kadir Bey devam etmiş. İngiltere'de kanunlar çok sıkı ondan olabilir mi demiş. Ya tabii ki canım yani şimdi olabilir. Yani oradaki şeyler ya bizde lay lay lom Kadir Bey. Her şey lay lay lom yani. Kadir Bey yine devam etmiş. Bölmeyeyim ben mesajını. Hocam o zaman Pasolik'e para yüklensin. Para olmasın. Herkes Pasolik kartıyla alsınlar öneri olarak. Bak biz geçen hocam Kadir Bey biz daha önceki yayınlarda bunu çok sık sık dile getirdik. Tabii tabii. Yani bu sulu derbide de aynısını yaptık, söyledik, konuştuk yani. Bu su atılması falan filan derbide biliyorsunuz. Ya diyoruz ki kredi kartı Kredi kartı kullansınlar ya bu veya kadar dediğimiz basit gibi ya. Pasolik'ten yüklensin yani. Anladın mı? Yani bu işleri böyle yapmak lazım, organize etmek lazım. Yani öbür türlü bu işler hep bunları futbol konuşamayız yani. Bak önümde bir sürü notum vardı. Bir saat oldu. Hala onları konuşamıyoruz. Hala tek bir yerde tıkandık kaldık yani. Evet. Çıkamıyoruz işin içinden yani.
de geçeceğim. Şu mesajlarınızı bir okuyayım. Ondan sonra o konulara gireceğim. Hayır hocam, küsurat kullanılmaz büfede. Fenerbahçe stadında 5 lira 10 lira gibi tam para kullanılır. Yani olabilir. O da bir ayrı bir şey. Ama Fenerbahçe stadında diyorsun. Bu maç Trabzon'da oynandı şimdi. Yani bir de öyle düşünmek lazım şimdi. Fenerbahçe seyircisi, az önce de konuştuk. Dedik ki hani Fenerbahçe seyircisini insanlar hep şöyle bilir. Daha oturaklı, daha kültürlü, daha eğitimli, daha paralı. Anladın mı? Genelde böyle bilinir yani ülkemizde camialar arasında Fenerbahçe taraftarı. Hani daha kültürlü, daha eğitimli gibi görünür. Ama Trabzon Daha zengin. daha zengin. İşte bunları söylüyorum yani. Zengin adam ne yapacak? Yani cebindeki parayı mı atsın? Zengin adam atmaz, sen merak etme, rahat ol. Zengin adam parayı cebinde tutar. Fakir adam atar parayı. Şimdi Fenerbahçeli kardeşim demiş orada Trabzonlular polisi yuhladılar, o yüzden mi gelmedi polis bu maça demiş. Kardeşim alakası bile yok. Polis emin olun en alt ligde bile dünyanın polisini yığarlar stada. Görevli gereğinden fazla vardır. Orada da muhakkak vardır polis, yani orada da muhakkak oradadır yani polis. Okuduk bunu Kadir Bey'inkini. Galatasaray sevdalısı. Bu maçta Çevik Kuvvet kale arkalarında durdu. Görüntülerde var. Dikkat ederseniz kale arkasından hiçbir seyirci giremedi içeri. Doğru. Maraton ve kapalı taraftan girdi seyirciler. Yoksa polis vardı yani demiş. Yani yetersizdi. Öyle diyelim. Yani vardı evet ama yetersizdi. Yani işte o maraton ve kapalı tribün tarafı biraz daha herhalde tam anlamda güvenlik sağlanamadı. Arkadaşlar toparlayayım. Bu konuyla ilgili ben düşüncemi yayının başından itibaren söyledim ama yine yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü konularımız da var. Oralara da girmemiz lazım. Bu maçın hakkı 60. dakikada meşale atıldığı andan itibaren Halil Umut Meler'in maçı tehir etmesiydi. Ne olursa olsun bu maçı Halil Umut Meler tehir etmeliydi. Bana sorarsanız bu boyuta, bu seviyeye, bu konulara bu maç bir gelmezdi yani. Tehir olsaydı bu maç gelmezdi. Kimse de Halil Umut Meler'e sen bu maçı niye tehir ettin? Biraz belki Trabzonlular yaygara çıkarabilirdi. Hani sen korktun mu? İşte şöyle mi Atmasaydın oldu? kardeşim meşaleyi derdi o da ya. Ya işte o Atmasaydın meşale açardı yani. defteri. Kardeşim yönetmenlik gereği işte burada yazıyor. Bunu tehir etmem lazımdı. Zaten Ertuğrul Doğan bugün basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında da Halil Umut Meler'in maçı tehir etmesi gerekirdi diye beyanatı var Evet, basın açıklamasında. Söyledi yani. evet, Bunu da söyledi yani. evet. Evet. Yani umarız hocam arkadan ses geliyor ama herhalde ses Hocam yani şöyle umarız bundan sonra bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmayız. Ama bana sorarsanız benim düşüncem biz daha bu tip olaylarla çok karşılaşacağız. Türk futbolunun bir an önce formatlanması lazım. Baştan tekrardan formatlanması lazım. Bunu kim nasıl ne şekilde yapar bilemiyorum. Ama sen cezalar vermezsen, yaptırımlar kanunda geçen, yasalarda geçen cezaları, kanunları yürürlüğe sokmazsan kim olursa olsun Galatasaraylısı, Fenerlisi, işte Beşiktaşlısı, osulusu, busulusu kim olursa olsun bunlar yapılmazsa eğer ciddi anlamda gelecekte yine sorun ve problemler yaşanacaktır. Biz bunların olmasını istemiyoruz. Biz burada futbol konuşmak istiyoruz. Güzel bir şekilde maç konuşmak istiyoruz. Yayınlarımızı böyle yapmak istiyoruz. Biz çok büyük bir kanal değiliz. Ama biz de kendi çapımızda burada bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Yani biz hani nasıl söyleyeyim teknik analizci de değiliz. Biz yorum yapıyoruz. Kendi düşüncelerimizi yorumluyoruz biz burada yani.
kendi düşüncelerimizi, fikrimizi, sizinkilerin yayına getiriyoruz. Sizlerin de desteğiyle büyümeye gayret edeceğiz. Ama gördüklerimizden de kaçınmayacağız. Neyse onu anlatacağız. Hocam, FIFA'dan transfer yasa bir saniye Kadir Bey. Hocam çok kötü bir TFF var ve yönetemediler. Bu bir gerçek. Hakem atamaları, hakem dövülmesi, seyirci sahaya inmesi, Süper Kupa oynanmaması, istifa edip bizim kanun kitabının güncellenmesi. Ya işte Evet, aynı sonuna kadar Kadir Bey'in dediğinin Evet. sonuna kadar aynı şeyleri bizler de söyledik. Aynı Ya aslında fikirdeyiz aynı yani bu konuda. noktadayız hocam. Aynı Evet, noktadayız ama nüans farklılıklarımız var. İlla ki olacaktır da. evet, Yani bu da normal yani. Hani şey değil. evet. Problem değil. Hocam FIFA'dan transfer yasağı var. Bugün Hocam özür diliyorum. Oraya girmeden önce bu Fenerbahçe'nin ligden çekilmesiyle ilgili konuya siz yayının başında evet, değindiniz ama oradan devam edelim mi diyorsun? onunla Bölmeyelim ilgili değil benim mi? notlarım vardı. Evet, Tamam. oraya geçmeden önce onu Tamam buyur hocam. Buyur hocam. Dinliyorum seni. Buyur hocam. şimdi bu 2 Nisan'da Fenerbahçe Genel Kurulu var diyeyim ve sen evet. devam et hocam. Evet. Şimdi bu çekilmeyle ilgili 2 Nisan'daki genel kuruldaki kararı işte dile getirileceğini bahsetti Ali Koç. Şeyden de sosyal medyadan da Ali Koç'un blöf yaptığından bahsedildi. Ne kadar blöf, ne kadar gerçek onu biz bilemeyiz. Tabii kendileri şey. Ancak yöneticilere 12 kişilik Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndakilere sorulduğunda çekilmenin hiçbir şekilde yani blöf olmadığını, gerçekten çekilmeyi düşündükleri söyleniyor. Bu şekilde söyleniyor. Blöf olmadığı söyleniyor. Gerçekten çekilme durumu söz konusu olduğunu, onda nasıl Taraftar destekliyor mu? e, Taraftar destekliyor mu? Varsa Fenerbahçelilerden, arkadaşlardan bir zahmet evet hayır yazıversinler. onun da çekilme şekilleri var. Yani ligden çekilme şekilleri var. Öyle hadi gelişi güzel ben tamam bundan sonra maçlara çıkmıyorum deyip de çekilme durumu söz konusu değil. Değil tabii. Onun farklı şekilleri var. Onları uygulayarak çekilebilir. Aksi takdirde zaten çok büyük sıkıntılar yaşanır yani. Şimdi onların Fenerbahçe'nin Hocam çok özür diliyorum. Bu arada çekilirse ben onu da belirteyim. UEFA'dan gelen puanlar anlatacaktım. hiçbir Evet. şey. Ha, buyur Evet. hocam özür diliyorum. Tamam buyur hocam. Evet. Şimdi çekildiği vakit yani UEFA'dan almış olduğu paranın hepsini iade etme durumu söz konusu. Ne kadar aldı Fenerbahçe? 8 milyon avrodan falan bahsediliyor falan işte tam Hocam net yok rakam yok. bilemiyorum. UEFA'dan çekilirse Tamam işte çekilirse o paraların iade edilmesi söz konusu. ligden değil hocam. Ligden değil. UEFA'dan mı? Evet. UEFA'dan değil. Hayır. UEFA'dan demiyorum ben. Ligden çekildiği vakit. UEFA'dan çekilirse zaten direkt Avrupa'dan kazandığı puanlar da siliniyor. Ülke puanı mesela biz şu an 9. sıradaysak ülke puanı da siliniyor. 19. sıraya geriliyoruz yani. Tamam. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu. Şeyden çekilmenin şartları var. Yani nasıl çekilebilir? Ali Koç demiş yani işte biz çekiliriz, bir alt lige düşeriz, bir alt ligde seneye şampiyon olur, geri geliriz. Eğer çekilirlerse Ali Koç ayrıca başkanlığı da bırakmayacağını bildirdi. Çekilirse, ligden çekilirlerse, bir alt lige düşerlerse alt ligde şampiyon yapıp tekrar Süper Lig'e çıktıklarında bırakacağından bahsetti yani. Kesinlikle düşerse bırakmayacak. Çekilmenin şimdi şartları var. Orada maçın birisinde 6 futbolcu sahayı terk ederse sahayı terk ederse sarı kart hepsi de sarı kart görüyor. Eğer ki ikinci kez çekilme durumu söz konusu olursa onlar da sarı kart görüyor. Yani diğer maçta ondan sonra 3. maça çıkartmıyorlar. Evet. Direkt küme düşürüyorlar. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Yani kafana göre ben işte çekildim hadi oynamıyorum deme şansı yok. Fax çektim TFF'ye ben çekiliyorum diyemiyorsun. Yani. Yok öyle bir şey yok. Tabii. Onu evet. Peki ben şimdi bir şey soracağım. Kadir Bey
buradan demiş ki ben koyu Fenerliyim. Blöf değil çekilmesi. Blöf değil çekilmesi taraftarıyım. 2 maç çıkmayız. Birinci Evet, lige aynı düşeriz. şeyden. Hocam senin dediğini Kadir Evet, Bey de aynen. onaylar şu Evet. şekilde. Peki ben Kadir İki Bey'e maça çıkma değil de 2 maçta 6 futbolcunun sağ dışına çıkması neticesi sarı kart görmesi, ikinci maçta da aynı durum söz konusu aynen. olduğu vakit bu defa düşürülmesi söz konusu. Evet. Peki tamam. Ben şimdi soruyorum. Kadir Bey herhalde izliyordur. Kadir Bey, farz edelim Fenerbahçe ligden çekildi. Çekilme gerekçesi de hani genel anlamda söyleyecek olursam Türk futbolunun dizayn edilmesi. Şimdi Ali Koç öyle düşünüyordur herhalde. Ben niye çekileyim? Benim amacım ne? Çekilme amacım ne? Ben çekilirsem Türk futbolu dizayn olur mu acaba? Değil mi? Genel hani böyle bir düşünce itibarı vardır nihayetinde. Yoksa kafasına öyle babasının hayrına çekilmiyor herhalde. Niye çekiliyor? Bir şeyler düzelir mi acaba diye, değil mi? Ben Kadir Bey'e buradan soruyorum. Veya izleyicilerimiz, diğer izleyicilerimize de herkese. Buradan sonra izleyecek olanlara da soruyorum. Şayet Fenerbahçe ligden çekilirse, birinci lige düşerse ve tekrar Süper Lig'e gelirse Süper Lig'de tertemiz dizayn edilmiş bir lig bulabilecekler mi karşılarında? Amacına ulaşmış olabilecek mi Fenerbahçe? Ve bunun sorumlusu da Ali Koç. Eğer ki ligden çekilip lige düşüp bir alt lige düşüp tekrar lige geldiğinde aynı sorun ve problemlerle karşı karşıya kalırsa bunun altından nasıl kalkacak Ali Koç? Ve yönetim kurulu. Ben bunu merak ediyorum. Yani çözüm olacak mı çekilmek? Yani çözüm olacak mı? Şimdi çekildi, alt lige gitti. Bir sene orada oynadı. Şampiyon oldu, geldi. Olma ihtimali çok çok yüksek. Geldi tekrar. Süper Lig'e geldiğinde tertemiz bir lig karşısında bulabilecek mi? Dizayn olmuş bir lig bulabilecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Eğer bulamazsa Fenerbahçe taraftarı olarak siz Ali Koç'a ve yönetim kuruluna bunun hesabını soracak mısınız? Yine her türlü saha olayları, işte hakem hataları, işte birbirleriyle atışan başkanlar falan bunlarla yine karşılaşıldığında ya sen başkan bizi bak bu kadar ligden düştük. Biz işte şöyle böyle falan filan işte taraftarlar olarak şu an destekliyorsunuz. Tamam evet ama bunun bir amacı olması lazım. Bu amaca ulaşması lazım bunun olayını yani. Bu amaca ulaşmış olabilecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Cevap vermiş Kadir Bey. Evet çünkü yayın gelirleri her şey alt üst olur diyor. Ya yani bu ülkede evet Fenerbahçe'nin taraftarı, yayın geliri, o bu her şeyi evet yüksek bir getirisi var. Ama sadece Fenerbahçe'den kurulu değil ki lig. Yani sadece Fenerbahçe'den kurulu değil ki lig. Ha ben şunu söylerim burada bu noktada. Fenerbahçesiz, Beşiktaşsız, Galatasaraysız, Trabzonsporsuz, işte ne bileyim Adana Sporsuz, Adana Demirsporsuz, işte diğer kulüplerde baz aldığımızda şehir kulüplerinde bunlarsız özellikle dört büyükler bunlarsız bir lig zaten olmaz. Olmamalı da yani. Mesele Ali Koç'un ve yönetiminin takımı bir alt lige düşürmesi değil. Mesele Türk futbolunun dizayn edilmesi. Bu nasıl olur? Bu da TFF'den başlayarak, MHK'den başlayarak yeniden kurallar dizayn edilmesi lazım. Ya bizler artık şey diyorduk. İşte VAR kayıtları açıklanacak. Herhalde büyük bir ihtimalle bundan sonraki süreçte biraz daha işler düzelecek. Alakası yok. Alakası yok. İşler daha da kötüye gidiyor. Daha da kötüye gidecek bu şekilde devam ederse.
Ya Fenerbahçesiz lig olur mu ya? Ben bir Fenerbahçe taraftarı olmuş olsaydım, eğer tarafım Fenerbahçe olmuş olsaydı ben kabul etmezdim. Ben büyük takımım. Benim yerim alt lig değil kardeşim. Ha, bir çözüm arıyorsan ligden çekilerek değil. Alacaksın diğer kulüp başkanlarını yanına, onlara basın açıklamalarıyla karşısında durmaktansa başkanları etrafında toplayacaksın ki Kulüpler Birliği başkanıydın. Ali Koç'a söylüyorum. Diyecektin ki bunu Galatasaray Başkanı da açıkladı. Diğerleri de açıkladı. Bizim ne yapmamız lazım? Türk futbolunun gelişebilmesi için ne yapmamız? Ha, TFF Başkanı mı istifa edecek? Siz seçtiniz. Yine kulüplerin kendisi seçti. Ha neydi? Karşısında aday yoktu diyenler çıkabilir. Tek adaydı. Ama buna müsaade etmeyin o zaman. Oy kullanma. Yani Barış, nereden bakarsak bakalım her taraftan problem. Ama ben bir Fenerbahçesiz ligin tadının olmayacağını, hani bunun parayla falan söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın yani. Hani yayın geliri düşer öbürlerini falan filan endişesiyle söylemiyorum yani. Yani tadı olmaz, zevksiz olur yani. Futbol anlamında söylüyorum yani. Evet, Kadir Bey, Fenerbahçe'de evet tazminatlar ödenecek ama 1 milyon Dijitürk abonesi Ya Kadir Bey, Allah'ını seversen, ben bile evimde, şimdi ismini söylemek istemiyorum. Yani söyleme. evet, illegal kullanıyoruz Kadir Bey ya. Hangi 1 milyon şeyden bahsediyoruz? Allah'ını seversen ya. İnternetten Lütfen herkes yani. izliyor yani. Lütfen. Yani yok yani 1 milyon Dijitürk abonesi sırf Fenerbahçe'yi izlemek için kimse yok yani, öyle bir şey yok yani. Ha, rakamlarda belki vardır ama o Aziz Yıldırım dönemindeydi. Şimdi yok öyle bir şey yani. Bence. Yani bunu kanıtlayamam. Düşüncem böyle yani. Onu hani belirteyim yani. Kanıtlayamam ama düşüncem böyle. Ben hatta konferans liginden de çek. Ya yapma Kadir Bey. Allah'ını seversen ya. Yani tamam, anladım. Koyu Fenerbahçelisin. Saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum ama yapma. Yani takıma sportif anlamda zarar verecek şeylere girmeye gerek yok yani. Çekilmesi taraftarıyım. Kimse Avrupa'ya gidemesin. O zaman herkes elini taşın altına koyar diyor. Peki. Kimse elini taşın altına koymuyor. Bugün evet diyenler yarın hayır diyor. Ya işte problem bu. Sorun bu Kadir Bey Şimdi ya. burada ben bir açıklama yapabilir miyim Barış Tabii Hocam? tabii, buyur hocam. Buyur. Şimdi bundan yaklaşık bir ay önce falan üçüncü bir şahıs tarafından Ali Koç ve Dursun Özbek bu son dönemdeki meydana gelen gerilim konuşmalarından dolayı bir araya gelinmesi için bir teklifte bulunmuş. Üçüncü şahıs bulunmuş. Her Ortak iki arkadaş. başkana da. Evet, Ortak ortak tanıdık. arkadaş. Ortak Evet. arkadaş. Yani üçüncü şahıs dediğim o yani. Ortak arkadaşı. Bir araya gelinmesi için teklifte bulunuyor. Ali Koç da kabul ediyor. Dursun Özbek de kabul ediyor. Ancak Evet. aradan bir hafta sonra, 10 gün sonra ne oluyor, ne geçiyor Hocam bilinmiyor. Galatasaray cephesinden açıklamalar var. Ali Başkanın Koç Ali Koç'un ailesiyle ilgili de çok ağır ithamlar olduğu için haklı olarak da şimdi Ali Başkan orada o görüşmeyi iptal ediyor. Yani Ali Koç'un da orada şeyini verelim yani. Hani ben şahsi konuları, özel konuları olup olmadığını bilmiyorum ama evet. Ali Koç o fikirden vazgeçiyor, görüşmeyi iptal ediyor. Yani kılıçlar ellerinde kalıyor, kınına konulmuyor yani öyle söyleyeyim yani. Evet. Yani o şeyler değil tabii ki. Keşke bir araya gelselerdi, oturup konuşsalardı yani. Ya keşke işte, yani onu söylüyoruz. Keşke bu işler güzelliklerle, iyiliklerle olsa ama maalesef futbol öyle bir endüstri haline gelmiş ki yani ya hocam, bir de artık taraftarlara falan böyle kulüplerin şu para mara vermelerini, işte bedava bilet millet falan, bunları kaldırın. Kaldırın.
Bunlar 3. dünya ülkelerinde var artık yani. Yani artık ya sosyal medyadan ya da parası olan adam gelsin desteklesin ya. Bedavadan sen niye taraftar tutuyorsun da kendine bilmem ne de bilmem ne. Ya bırakın bu işleri artık ya. Bırakın ya. Vallahi billahi ya. Ya insanların var ya kendi emelleriniz için, kendi hedefleriniz artık neyse yani. Neyse bu hedefler de yani. Türk futbolunun içine ettiniz yani. Sıvadınız yani. Vallahi yazıklar olsun ya. Bugün hocam Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı basın açıklaması yaptı. Tek tek hesabı sorulacak dedi. Tek tek hesabı sorulacak dedi. Şöyle Kadir Bey'in mesajı dursun da okumayayım. Çünkü yayın yoksa akmayacak. Kadir Bey kusura bakma. Size cevap vermekten Yok. yayın akışını devam Çok sağ ol. ettiremeyeceğiz. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben mesajları getireceğim yayına. Katkınız için çok teşekkür ederim ama yayın akışını şey yapamıyorum. 1 saatte Kadir kardeşimize oldu. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ Eğlenceli olun. bir şey oldu. Gerçekten Yayın çok oldu. seviyeli, müthiş, harika yorumları var. Bize de bu şekilde Teşekkür ediyoruz, evet. destek verdiği için de teşekkür ediyoruz. Haklıya haklı, haksıza da haksız abicim. Bu iş böyle. Trabzonspor Başkanı özür dilerim kusura bakmayın. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hesabı tek tek sorulacak dedi. Ve basın açıklamasına öyle başladı. Neydi bu? Gözlerimizin içine bakarak VAR'ın karşısına geçip bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır dedi. Bak yani tona bak. Yani diyor ki gözlerimizin içine bakarak VAR'ın karşısına bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin, hakkımızı yiyen her hakemin hesabı sorulacaktır diyor yani. Sonu aynı olacaktır diyor. Yani burada hakemlere, VAR hakemlerine, işte bir tane eski hakem vardı VAR'da falan filan, oralara ben şimdi başlıklar olarak okuyorum. Detayları zaten bizim kendi sosyal medya hesapla, Twitter sosyal medya hesabımızda da paylaşımlarını yaptık. Oradan da okuyabilirsiniz diğer detayları. Devam ediyorum. Sahaya inmekle, sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale edilmemesi gerekiyordu. Biz haklarımızı savunabilecek güce sahibiz. Trabzonspor Kulübü yönetimi haklarını her yerde, her şekilde savunur diye devam ediyor. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa inanın bunu da yaparız, kralını yaparız. Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir. Cezayı alması gerekiyor. Kendine söylüyor. Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir. Cezayı alması gerekiyor diyor. Hocam ne diyorsun? Yani Ertuğrul Bey çok doğru bir cümle kullanmış. Yani kendilerinin de yanlışlarının olduğunu belirtmek istemiş burada. Bu nedenle de yani ceza verilmesi gerekiyorsa biz cezaya razıyız. Ancak diyor yani onu demek istiyor. Bize ceza verilsin. Diğer cezayı hak eden hangi kulüp ve futbolcular varsa onlar da es geçilmesin. Eğer es geçilirse biz o zaman ortaya çıkarız diyor yani. Tamam, Evet. bize ceza verilsin. Taraftar sahaya inmiş diyor. Ceza verilsin. Ama diğer takımlara aynı uygulama söz konusu olmazsa o zaman karşılarında bizi bulurlar diyor. Evet. Ya işte o da kendince işte ve Trabzon'un ileri gelenleri yani ne deniyor hocam ileri gelenlerine? İhtiyar heyeti denir. Akil insanlar denir. Yani Akil akil. insanları. Akil insanların Evet. içerisinde işte
belediye başkan adayları vardı. İşte eski hakim, savcı bunlar vardı. İşte gibi Trabzon'un ileri gelenleriyle beraber bir toplantı düzenledi. Orada da açıklamalar oldu. Onların da demeçleri var. Ama onların demeçlerini yayına getirmeyeceğim. Çünkü bazıları bana çok şey gelmedi. Yani yayında konuşulabilecek seviyede değildi. Gerek yoktu. Başkan çıkıp açıklamasını yapacaktı. Olayı kapatacaktı. Onların girmesine gerek yoktu. Ha, kamera karşısında görünsünler. Hani bir vücut birliği, işte bir birliktelik falan söz konusuysa kameralar çekerdi onları da. Herkes bir arada. Masadayız biz. Biz de buradayız. Gibi bir fotoğraf verilirdi. Ama açıklamayı, basın toplantısını başkan yapar, görüşlerini belirtir, basın açıklamasını kapatırlardı diye düşünüyorum. Hocam, bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, şu an söylenecekler söylendi zaten. Peki hocam, FIFA'dan transfer yasağı. Konumuza gelelim. FIFA'dan transfer yasağı. Gün içerisinde okudun mu? Takımları biliyor musun, yoksa okuyayım mı? Yani bugünkü bir olay değil. Bu birkaç gün önce oldu bu olay. Tamam. Bildiğim Hocam kadarıyla. şöyle, Evet. Adana Demirspor 3 sezon, Antalya Spor 3 sezon, Ankaragücü 3 sezon, Konya 3 sezon, Kayseri süresiz, Eyüpspor 3 sezon. Ama Kayseri'den bugün resmi bir açıklama geldi. Kamuoyuna duyuru niteliğinde. Orada bir ceza, kastaki bir cezayla ilgili, işte yanlışım olmasın, yanlış varsa ne olur kusura bakmayın, 25.000 euro mu, 15.000 euro mu ne gibi bir rakam yüzünden böyle bir durum var. Ama bu konu transfer yasağına kadar geldiğini yönünde bir açıklama var. Ama o da daha henüz şeye bildirilmemiş. Kayserispor Kulübü'ne de tebligat gitmemiş, ödemenizi yapın diye. Dolayısıyla Kayserispor Kulübü böyle bir cezanın olmadığını beyan ediyor. Kamuoyuna da duyurdu bunu kendi sosyal medya hesabından, ama diğer şeylerden bir açıklama görmedim, duyamadım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Hayırlı geceleriniz olsun. Sohbet güzeldi. Teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Kadir Bey, çok sağ ol. Çok Kadir teşekkür kardeşim, ediyorum. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Harikasın. Harika. Size de iyi Sizlere de geceler hayırlı olsun. akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Diğer yayınlarımızda görüşünceye dek. Sağ olun. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Var mı hocam bununla ilgili tamamlamak istediğim bir şey? Eyüpspor var mesela. Eyüp sezon 3 sezon diyor. Eyüpspor'a transfer yasağı diyor. Eyüpspor şimdi lige de çıkması neredeyse garantilendi, Süper Lig'e. Evet. Transfer de yapamayacak. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum yani. Şimdi Barış Hocam, burada şöyle bir durum söz konusu. Yani FIFA diyor ki, UEFA diyor ki, yani ülkenize gelen yabancı herhangi bir futbolcunun alacaklarına istinaden veya işte şartlarına istinaden bir ihlal durumu söz konusu olursa diyor, ben gereğini yaparım. Yani şikayet durumu söz konusu olursa ben gereğini yaparım diyor. Yani burada deminki Kayseri örneğini gösterdiğiniz gibi çok cüzi miktarda bile hemen müdahale edebiliyorlar yani. Burada yani mesela bir Adana Demirspor'u yakından takip ettiğimiz için diyorum, yani bu kadar bir ceza alması akıl işi değil yani. Akıl mantık işi değil. Yani orada Hocam belki pompalanıyor mu bu haberler o zaman? Yani ya yok, pompalanıyor değil de belki doğruluk payı vardır da yani çözülmeyecek konu olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani muhakkak çözülecek bir konudur. Yani bunu da kulüplerdeki yöneticiler, başkanlar, yani sadece Adana Demirspor için değil, Konya'sı, Kayseri'si, işte Eyüp'ü veya işte diğeri çözeceklerdir, emin olun. Yani bunu da çözeceklerdir. Yani çözülmeyecek konular olduğunu düşünmüyorum yani. Ki hiçbir kulüp 3 sezon transfer yapmadan ligde kalması mümkün değil yani. Öyle bir şey olamaz yani. Ya hocam, bu kaldı ki yaptırımdır bir nevi. Yaptırımdır yani.
bak siz parasını veya haklarında ne şikayet varsa onların gereğini yerine getirin. Aksi takdirde bak bu müeyyideyi uygulayacağız diyorlar yani. Yani ondan dolayı böyle bir yaptırım gibi bir şey yani UEFA'nın şeyi yani kuralı. Hocam Böyle bir ama işte FIFA'nın kulüpleri ve futbolcuları kollaması lazım. Yani onları desteklemesi lazım. futbolcuları kolluyor burada zaten. Tamam. Kulüpleri değil. Futbolcuları kolluyor. Kulüpleri tam tersine. Kulüpleri cezalandırıyor yani. Evet. Kulüpleri cezalandırmış oluyor yani. Evet. Futbolcuların haklarını savunmuş oluyor yani. Evet. Hocam Evet. e, yayınımız 1 saat 26 dakika oldu. Yavaş yavaş toparlayalım. Son bir iki başlığım var. Onları da hemen Evet. okuyayım. Dünya Kulüpler Birliği ve FIFA Başkanı Infantino'dan da Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamalar da geldi oradan. Evet. Yani saha içerisinde yaşanan olaylar kabul edilemez. Hiçbir futbolcu sağlığını tehlikeye atacak olaylar kabul edilemez gibi açıklamalar geldi. Yani dünya çapında da bu olay yankı uyandırdı. İşte Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun, işte Hollanda'da olsun, yani tüm Avrupa'da, hatta dünya genelinde bu olay, bu görüntüler servis edildi, yayınlandı. Açıklamalar da peş peşe geldi. İşte Dünya Kulüpler Birliği ve FIFA Başkanı Infantino da açıklamalar yaptı. Sadece açıklamayla mı kalır hocam? Yoksa ilerisi olur mu bu işin? Bence olur. Yani FIFA nezdinde olursa olur. Ne düşünüyorsun hocam? Yani nedir? Yani burada bir işte yaptırım söz konusu olmaya yapmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir şeye izin vermek istemiyorlar yani. Yani neticede futbol bir spor. Yani seyir durumu söz konusu olan bir spor müsabakası. Böyle kavgaya veya işte ne bileyim saldırı tarzı şeylere kesinlikle izin vermek istemiyorlar yani. Evet. Yani mesela ırkçılık karşısında nasıl karşı duruyorlarsa bu kavga olaylarında da aynı durum söz konusu yani. Ya hocam bir de şimdi maskeyle falan çıkınca adam bildiğin holigan ya. Yani normal yüzü falan böyle açıkta olsa hani dersin ki ya hani bir an kendini tutamadı, reaksiyon gösterdi dersin. Ama şimdi maskeyle falan sanki böyle organize, hani böyle Şunu enteresan bir hale giriyor yani maskeli olması, anladın mı? şuna emin olun Barış Hocam yani Trabzon halkı ve seyircisi de bu kişiye çok büyük tepki göstermiştir yani Abi canım. eminim yani çok büyük Abi tepki tabii. göstermiştir. Hatta bu şahsın maçtan önce bir sosyal medyada bir görüntüleri falan çıktı. Yani sanki maça böyle kendini hazırlamış gibi böyle bir şey havası var yani. Hazırlıyor gibi böyle bir konuşmaları falan mevcut yani. Anladım. Neticede de bu olay yaşandı yani. Yazık hocam ya. Yazık. Vallahi yazık. Evet hocam. Evet. Son cümleni alayım. Türk futbolu nereye gidiyor? Nasıl kurtulur? Ve bu konularla ilgili manevi duyguların neler hocam? Böyle bir Evet. toparlarsan ne demek istersin? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Seçime bir hafta kaldı. Yani 10 gün kaldı. Seçimden sonra çok büyük e, yaptırımlar uygulanacağını biliyor ve düşünüyorum yani. Kesinlikle olacak yani. Ama seçim bekleniyor. Şu an herkes kabuğuna çekilmiş vaziyette ve seçimden sonra e, federasyon başkanının istifa edeceğini de düşünüyorum. Evet. Kesinlikle istifa edecek yani. Ama Ben de seçimden öyle sonra. düşünüyorum hocam. Aynen öyle. Ondan sonra e, yine seçimden sonra yani bu kulüpler artık nasıl bir araya gelirler bilemiyorum. Yani inşallah aklı başında insanlarla bir hareket ederler de bir araya gelirler. Bu gergin ortamdan ülke olarak sıyrılırız, kurtuluruz yani. İnşallah. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Her türlü bu işin A takımı, B takımı, C takımı yok. Bütün takımlar için geçerli, bütün şehirler için geçerli. Yani şiddete kesinlikle hayır diyoruz. Yani aklı selim, duyarlı insanlarla yani bu işin yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Herkes aklını başına alsın. Herkes tahriklere
Gereksiz konuşmalara, tahriklere kapılmasın, gereksiz konuşmaları yapmasın, sağduyulu olsun. Yani makul, mantıklı ne yapılması gerekiyorsa onlar yapılsın. Lütfen rica ediyoruz. Lütfen gerçekten toplum olarak da gereksiz böyle saçma sapan konuşmalar yapmayalım. Yani birbirlerini kıracak bir ailede 2 takım, 3 takım, 4 takımı tutanlar da var yani. Birbirimizi kırmayalım lütfen. Yani bu Galatasaray, Fenerbahçe'si veya bir başka takımı yok. Herkes kardeşiz ya. Biz bu bir müsabaka, güreş, 2 kişi güreşiyor. Birisi yıkılacak veya futbol müsabakası 18 tane takım var. Hangisi şampiyon olursa olacak yani. Kimse Hocam bir kimseye şeye tepki gösterilecekse de hakkıyla, yani hani çok fazla evelemeden, gevelemeden, ileri sağa sola vurmadan hakkıyla hak aramak lazım. evet, ona katılıyorum. Tepki gösterecek bir durum da söz konusu olmasın yani. Yani hakkaniyet neyse o olsun ya. Yani o yönetilsin ya. Eskiden mesela bizim çocukluğumuzda ben hatırlıyorum gerçekten ya Ben de hatırlıyorum hocam. aslında diyor, mesela diyor ki ya penaltı değildi ama hakem penaltı verdi ya diyor. Yani hiç kimse bir şey diyemiyor. Boynumuz kıldan ince diyor yani. Hocam işte var yok, teknoloji yok, o yok, bu yok. O an Ya o Barış o şey hocam o güreş bitti. ben VAR'a da yani şimdi bu şeyden konuşuyoruz. Ben VAR'a da tepkiliyim şu an yani. Niye? 2 başlı yönetim oldu ya Var, saha sadece içerisinde. var yani. Var var. Ya var da ama müdahale olduğu durumlar da oluyor. Orta hakemi de zor durumda bırakıyor. Yani 2 başlı yönetim oldu gibi bir şey oldu yani. Ya en azından günahıyla sevabıyla daha önce orta hakem ne karar verirse herkes tamam uyuyordu. Şimdi yok, orta hakem günah üzerinden atmak için VAR'a gidiyor. VAR'daki sana bırakıyoruz diyor. Bilmem ne falan, böyle değişik değişik şeyler yani. Böyle sıkıntılı bir süreç ama gerçekten diyorum ülke olarak sağduyulu olmamız lazım. Yani insanların birbirini kışkırtmaya, birbirini tahrik etmeye yapmaması gerekir. Lütfen rica ediyoruz. Herkes aklını başına alsın. Yani kısır çekişmelerden uzak duralım. Kısır çekişmelerin sonu kavgadır. Evet Şiddete hocam. kesinlikle karşıyız. Kesinlikle yani. Kim olursa olsun yani. İsterse kendi kardeşimiz olsun yani. Kendi çocuğumuz olsun. Karşıyız yani. Evet. Lütfen rica ediyoruz. Sağduyulu olsun bütün insanlarımız. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, Rica var ederim. olasın yayınımıza katkı gösterdiğin için. Ben de birkaç böyle kısa bir şey etkileyip, ekleyip ondan sonra vedamızı edelim. Türk halkı olarak bizler evet sıcakkanlıyız ama bir o kadar da sağduyulu insanlarız, merhametli insanlarız. Her ne olursa olsun ben Türk halkına, Türk halkının bireylerine, başkanına, hakemine, futbolcusuna, teknik direktörüne sonuna kadar güveniyorum ve bu işin de üstesinden geleceğimize, el birliğiyle birlikte üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmayalım. Bozmak isteyenlere de Fırsat müsaade verin. etmeyelim, fırsat Evet. vermeyelim Evet. ve hep birlikte iri, diri, kardeş gibi yaşayalım ve sevinelim. Yani bu bir spor müsabakası. Bir kişi kazanacak veya 2 kişi de kazanmayacak. Yani ya 2 takımdan biri galip gelecek ya da beraberlik olacak. Bu işin sonunda ölüm yok. Bu iş bir eğlence. Evet, endüstri, para falan var ama taraftar olarak bizim cebimize giren bir şey yok. Bütün parayı kulüpler, futbolcular kazanıyor. Biz sadece işin eğlencesinde olmamız gerekiyor. Evet, bazen içgüdüsel olarak tepkiler verebiliyoruz ama eylem ve şiddet halinde asla ve asla kabul edilemez. Sadece sözlü, yani ne olur işte küfürse küfür olur işte veya daha yumuşak şeyler. Ama onun ötesinde hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.